Bugün sizlere birazcık burun ameliyatlarından bahsetmeye çalışacağım. Tabii genellikle burun ameliyatlarında fonksiyonel kaygı da önemli, estetik kaygının yanı sıra. Bu da hastanın nefes alması, iyi nefes almasıyla ilintili bir durum. Böylesi durumlarda plastik cerrahide biz ekibimizde bir kulak burun boğaz uzmanının konsülte edip onunla birlikte ameliyatları yapıyoruz ve hastanın hem estetik kaygıları giderilmiş oluyor hem de nefes alması düzelmiş oluyor. Ameliyat öncesinde hastayla detaylı bir analizimiz oluyor. Özellikle bilgisayar ortamında istediği burun şekliyle ilgili kendi yüzünde sonuçları görüyor. Çünkü burun kişinin yüzünde özellikli bir organ. Dolayısıyla kişiye özel burun ameliyatını planlamamız gerekiyor. Nefes almayı bozan durumlar ne olabiliyor? Bir deviyasyon, septum deviyasyonu, burun kemiğinde veya kıkırdak yapıda bir eğrilik olabiliyor. Burun etleri dediğimiz, konka hipertrofisi dediğimiz burun etlerinde büyüme sonucu nefes alma bozulabiliyor veya bunların birlikte olduğu durumlarda iki problem de çözülmüş oluyor. Hasta hem iyi nefes alabiliyorum diyor hem de burnum istediği şekli aldı diye bize belirtiyor. Tabii burun ameliyatları artık eskisi gibi zor değil. Bir kere plastik cerrahinin ağrısız ameliyatları. Cerrahi iyileşme süresi ortalama bir haftayla sınırlı. Eskisi gibi alçı veyahut da bu geniş tamponlar kullanılmıyor. Hasta bir hafta kadar termoplastik bir atelle işine de gidebiliyor. Dolayısıyla bir haftadan sonra da artık burunda herhangi bir bant, atel veya alçı kalmamış oluyor. Ameliyatlar genellikle kapalı rinoplasti şeklinde yapıyoruz. Ama daha önceden hastanın geçirmiş olduğu bizim sekonder veya tersiyer dediğimiz ikincil, üçüncül burun ameliyatları varsa o zaman açık yöntemle de burun ameliyatları yapılabiliyor. Sözün kısası burun ameliyatları artık korkmayı gerektirecek ameliyatlar değil. Plastik cerrahinin ağrısız ameliyatları, iyileşmenin daha kısa olduğu ameliyatlar ve hasta açısından da önceden sonucu büyük oranda görebildiği için bilgisayar ortamında güven verici ameliyatlar.